Arkadaşlar, XTR videomuz. Ama baştan söyleyeyim, kısa bir video olmayacak. Oldukça uzun bir video olacak. İsterseniz parça parça seyredin, isterseniz tamamını seyredin, isterseniz canınız sıkıldıkça açıp izleyin. AR zevkiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Bence de. Merhaba değerli arkadaşlar. Bir diğer ürün tanıtım ve test videomuza daha hoş geldiniz. Uzun süredir beklediğimiz, fuarda bizzat elimize alıp inceleme şansını yakaladığımız XTR12 ile karşınızda olacağız. Bugünkü videomuzun sponsoru olan UTAŞ Savunma Sanayi'ne ve değerli çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Bu XTR'yi uzun süredir siz de bekliyordunuz tahmin ediyorum. Piyasaya sürülmesi biraz süre aldı. Ufak tefek tasarımında değişiklikler oldu. Biz ilk elimize aldığımızda verdiği hissiyat açısından, kardeşim mekanizmasını inceledi, mekanizma açısından bizi şu an için oldukça tatmin etti. Beraber bir bakalım atışları nasıl olacak, sahadaki performansı nasıl olacak, herhangi bir takılma yapacak mı? Onları hep beraber bir kontrol edelim. Efendim, XTR12'nin kendine özel taşıma çantası mevcut. Şöyle içerisini göstereyim. Ve güzelce üzerleri işlenmiş halde. Astra Silah Sanayi, UTAŞ. Gelelim kutu içeriğine. Evet. Hani fuarda siz gördünüz ama kutusuyla beraber size gelmedi. Onun için kutunun içeriğini göstermek daha güzel olacak. Ben dün akşam açarken fotoğraflarını da paylaştım. Çok hoşumuza gitti. Efendim, karton taşıma kutusu içerisinde, çantası ayrıyeten geliyor. İçerisinde silahla ilgili kullanım kılavuzu ve bunun belgeleri, silahın bütün parçalarının numaralandırılmış halleri, silahın sökülmesi ve takılmasıyla ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları gösteren güzel bir kitapçık hazırlanmış. Silahımız burada iki parça halinde geliyor. Ayrıyeten nişangahları, bir tane alyan ve alev gizleyeni, aynı zamanda kapı kırıcı olarak da geçiyor. Silahın kayışı da mevcut. Peki silah iki parça halinde geldi. Nasıl takacağız? Nasıl yapacağız? Hemen onu kontrol edelim. Şimdi efendim, alt tarafındaki kabzede eğer tetik düşük, yani ateş almış haldeyse öncelikle tetiği kuruyorsunuz. Namlu ve mekanizmanın olduğu kısım burası. Burada dikkat edeceğiniz, aşağı doğru çok tutmayın. Mekanizma aşağı inivermesin. Sonra tekrar takmak zorunda kalırsınız. Bunu taşırken dikkat edin. Kasanın içerisinde iki tane pim var. Birinci pim ve ikinci pim. Şu alyan yardımıyla pimleri iteliyoruz. Bu pim tamamen çıkmıyor. Kasanın yine içerisinde kalıyor, bakın. Şu kısma geliyor. Pimlerin çıktıktan sonra uç kısmında kalmaları bu şekilde. Yerleştirirken öncelikle ön tarafındaki pim kısmını yerleştiriyorsunuz. Evet. Kasaya oturturken ise şuradaki mekanizma kısmına dikkat edin. Şu şekilde vurursanız kasaya zarar vermeyin. Bu mekanizmayı ileri iterek yerleştirin. Şu anda kasa ve namlu mekanizma kısmı birleşmiş durumda. Pimlerini kolayca itin ve kullanıma hazır hale gelsin. Oturduktan sonra bu şekilde itin, kullanıma hazır hale gelsin. Silahın kutusunun içerisinde 5'li şarjör mevcut. Öncesinde 7'li şarjör olacağından bahsedilmişti. Daha öncesinde plastik şarjörden bahsedilmişti ama şu andaki şarjörü tamamen metal ve fişek giren kısmı da metal. Burada da plastik yok. Silahın alev gizleyenini alalım. Yerleştirelim. Nişangah sistemi de yine metal nişangah. Bunları da kendimize göre ayarlı şekilde yerleştirelim. Sonra ben sözü kardeşime bırakayım. Silahın tabiri caizse ciğerini bir söksün. Kontrol edelim. Evet arkadaşlar, kendi adıma tüfeğin en çok merak ettiğim kısmı.
Bu tüfeği ilk fabrikada elimize aldığımızda da zaten yetkililerin söylediği şey AR platformu baz alınarak üretilmiş bir tüfek. Mekanizması normal bizim şu anki şarjörlü tüfek piyasasında bulunan mekanizmalardan farklı olacağını söylemişlerdi. Fuarda inceleme fırsatı bulduk. Yani görüntü itibariyle zaten farklı olduğunu hissettiriyordu. Tabi gene de malum olduğunuz üzere parçalamadan ikna olmayacağımız için mecburen elimize aldık. İçinde çıkan kitapçıkta kabaca tüfeğin hem tüm parçaları hem de nasıl sökülüp nasıl takılacağı yine de anlatılıyor. Hani hiç bu işlerden anlamayan kişilere yine de tavsiye etmeyiz. Çünkü yapacağınız en ufak tespit hatasında bile tüfeğin tekrar birleştirilmesi, atışa hazır olmaması durumunda sizin için sıkıntı oluşturabilir. Ama en azından tüfeğin kitapçığında kaba olarak parçalara ne şekilde ayrıldığı ve hangi parçalardan oluştuğu da anlatılmış. Tüfeğimizin ilk başta aynı montesinde yaptığımızın ters işlemini ilk başta gövdesini ikiye ayıracağız. Gövdesini ikiye ayırırken dikkat etmemiz gereken pimlerin kızaklı pim olduğunu unutmayın. Yani bu pimleri komple çıkartmaya çalışarak tüfeğinizi zedelemeyin. Tüfek mekanizması ortadan ikiye bölünerek zaten ayrılacak şekilde dizayn edilmiş. Pimlerinizi gevşettikten sonra zaten tüfeği hafifçe ileri kaydırarak çıkartabilirsiniz. Evet. İki pimi de tam olarak itekledikten sonra zaten tüfeğin mekanizmasında hafif bir ayrılma görülecek. Dediğimiz gibi pimlerin özellikle iteklenmesi esnasında biz alyanla itekliyoruz. Tabi kaplamalara zarar verebileceği için belki kendiniz daha değişik bir aparat veya plastik uçlu bir şeyle itekleyebilirsiniz. Namlu ve gövde birbirinden yukarıya kaydırılarak iki parça haline getiriyoruz tüfeğimizi tekrar. Yani bu söküm sahra koşullarında uygulanıp basit bakım yapılması açısından gayet uygun bir söküm. Daha önce hani değişik tüfeklerde gördüğümüz bir ve hoşumuza giden bir sistem vardı. Tüfeğin hem mekanizmasının hem de alt gövdesinin birbirinden ayrılması özellikle tetik grubunun ve mekanizma grubunun daha kolay bir şekilde temizlenmesine olanak sağlıyor. Bu şekildeki bir dizayn özellikle biraderimin de belirttiği gibi sahra koşullarında veya atışta herhangi bir şekilde çok böyle değişik aparatlar kullanmadan sadece pimlerin yerinden kaydırılmasıyla tüfeğimizin kaba pisliğini alabiliyoruz. Bu ilk sökümden sonra ilk başta dipçik ve kabze kısmından başlayalım. AR platformlarının özelliği olan dipçiğin içerisinde bir tampon ve bir yay bulunmakta. Bu yay bizim klasik manada anladığımız manada tabirle kullanılan irca yayının AR platformuna uygulanmış hali. Yani bunu mekanizmayı geri getiren yay olarak da adlandırabiliriz. Tüfeğin mekanizması çalıştıktan sonra geride bu tampon vasıtasıyla tekrar yerine oturtuluyor. Tüfeğimizin dipçiği normal şarjörlü tüfeklerden farklı olarak özellikle bu geri getiren yayın ve tamponun içine monte edileceği şekilde dizayn edilmiş ve şurada takıp çıkartırken özellikle dikkat etmeniz gereken husus bu tamponun montesi esnasında şuradaki ufak tırnağa dikkat etmeniz gerekiyor. Onu özellikle gösterelim. Çünkü bu tırnağı çok zorlayıp kırarsanız şayet bu tamponu artık yerinde tutamayacağınız için tüfeğinizin çalışmasıyla alakalı problem meydana gelebilir. Aynı şekilde yine yerine geri getirirken, takarken yayı, önce yayı yerine oturtuyoruz. Daha sonra tamponumuzu itekleyerek şuradaki kanallar, açık olan kanallar vasıtasıyla onu da gösterelim. Tamponda bazı köşeler var. Bu köşelerden pimin üstüne gelecek şekilde ayarlarsanız pimi zorlamadan yerine katıyorsunuz zaten. Gördüğünüz gibi. Daha sonra hafifçe çevirerek yuvarlak olan kısımda tamponu ve geri getiren yayınızı sabitleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi özellikle bunun montesine çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü mekanizmanın çalışmasından sonra mekanizmayı geri getiren kısım bu tampon kısmı. Özellikle bunun yerine iyi oturduğuna dikkat etmeniz gerekmekte. İkinci olarak mekanizma ve kurma kolu çok basit bir şekilde gövdeden ayrılabiliyor. Hafifçe geriye çektiğiniz zaman mekanizma kolunu da geriye çekerek ikisini çok basit bir şekilde tüfekten ayırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda tüfeğinizin mekanizma kısmı tamamen ayrıldı gövdeden ve iç kısmı komple temizlenebilecek bir duruma geldi. Yine aynı şekilde mekanizmamızda
hemen hemen her yerine ulaşılabilecek hale geldi. Sökmüşken önce merakımızı giderelim. Mekanizma ne şekilde? Mekanizmayı sökebilmek için ilk başta şurada bir sabitleme pimimiz mevcut. Bu sabitleme pimini başta hafifçe geriye itekleyerek bastığınızda pim yerinden çıkmakta. Pimi çıkarttığınız zaman tetik düşürdüğünüzde mühimmatın patlamasını sağlayan iğne. Bunun bizim için güzel olan tarafı ne? Olası iğne ile alakalı bir problem olduğunda veya iğne ile alakalı aklınıza takılan bir şey olduğu zaman çok basit bir şekilde sadece bir tane pimin sökülmesiyle atış iğnesine ulaşabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde söküldükten sonra buradaki sabitleme vidası söküldükten sonra mekanizmayı hafifçe geriye bastırarak şuradaki vidayı çevirip çektiğiniz zaman tüfeğimizin başlığı da çıkmakta. Bu da tüfeğimizde mühimmatı ileri geri besleyen başlığımız. Bu şekilde söktüğünüzde ise yine gördüğünüz gibi mekanizmanın içinde veya üstünde herhangi bir yerinde herhangi bir kirlenme var ise şayet çok basit bir şekilde içine ulaşarak ufak bir harbi vasıtasıyla bile tamamen içini temizleyebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bunun da takılması esnasında yayların ve yerlerin çok dikkat edilmesi lazım. Bu yayımız mekanizmanın içerisinde başlığımızın hareketiyle alakalı olan yayımız. Başlığı yerine oturttuktan sonra parmağımızla hafifçe basarak dönen sabitlenme vidasını, bunda özellikle şuna dikkat edin, tamamen yuvarlak değil. Yuvarlak veya köşeli olmasının esprisi ise ateşleme iğnesi bu deliğin içerisinden geçiyor. Ve delik de yuvarlak olan kısımlara denk gelecek şekilde ayarlanmış. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi. Bir dakika. Kesik olan kısımları size yerleştirme esnasında kılavuz olacak. Yani yerleştirdikten sonra eğer ki düzgün bir şekilde şekil almazsa bu yerleştirdiğiniz vida, ateşleme iğnesi zaten yerine oturmayacak. Geride kalacak bakın. İçinden geçmediği için. O yüzden bu vidanın yerini ayarlayarak iğneyi yerine oturtuyorsunuz. İğneyi yerine oturttuktan sonra sabitleme vidasını itekleyerek herhangi bir alyan vasıtasıyla yerine oturttuğunuz zaman mekanizmanız artık çalışır ve iğne gördüğünüz gibi artık vurmaya hazır halde. Yani mekanizmanın ateşleme kısmıyla alakalı olan kısmını da çok rahat bir şekilde gönlünüze göre temizleyebilecek kadar sökebiliyorsunuz. Ve gelelim, bu mekanizma stili zaten ARA platformlarıyla aynı. Bunu internetten veya başka bir yerden de alıştırırsanız şu mekanizmanın kaba hali zaten ARA platformlarıyla aynı. İkinci olarak bakacağımız husus ise normalinde ARA platformları ilk haliyle üretildiği zamanlarda farklı olarak ARA platformlarının üst kısmında bir basıncı geriye doğru, yani mühimmatların atışıyla oluşan basıncı geriye doğru itekleyen bir kanal bulunmaktaydı. Ve bu kanal şu kısma barut gazını, ateşlemeden sonra doğan ateşlemenin barut gazını itekleyerek mekanizmanın geriye doğru gerip ileriye doğru tekrar gelmesini sağlamaktaydı. Fakat ilerleyen vakitlerde bu kısımla alakalı bazı güncellemeler yapıldı. AR platformu üreticilerinden bir kısmı bu güncellemeleri tüfeklerinde uyguladı. Bir kısmı hala eski usulde üretmeye devam ediyor. O yüzden biz özellikle bu kısmı bir söküp hangi sistem kullanılmış o konuya da bir açıklık getirelim istedik. Yine alyan takımınızla öncelikli olarak vidaları gevşeteceksiniz. Burada şunu söyleyelim. Alışılmışın dışında kabzeyi sabitlemek için yuvarlak bir mekanizma, yani yuvarlak bir vidalama sistemi kullanılmış. Normal geçip yivlemek yerine içerisindeki açılmış olan yuvaya oturtulup alyanlar vasıtasıyla sabitlenen bir yuva oluşturulmuş. O yüzden bunu sökme esnasında her iki vidayı da aynı tur sayısında çevirerek yavaş yavaş söküyoruz. Aynı tur sayısında çevirmemizin sebebi ise
yuvarlak yapıya sahip olduğu için bir kısmı çok açtığınız zaman, mesela bu kısmı çok açtığınız zaman şu kısım gerilecek ve diğer taraftaki alyanı sıkıştıracak. Bu şu kısım çok gerilip bu tarafı sıkıştırdığı zaman da bunu sökme esnasında yivine zarar verebilirsiniz. Çünkü iki tarafı aynı oranda gevşemediği için kasma meydana gelebilir. İki tarafı da eşit gevşete gevşete, çift taraflı olarak eşit tur sayısınca mekanizmamızı yavaş yavaş görünür hale getireceğiz. Gördüğünüz gibi iki parçadan oluşan bir sabitleme ve bu sabitlemenin içerisinde mevcut olan dipçikteki açık bulunan kanalın içerisine girip el kundağının ileri geri hareket etmesini engelleyen bir kanal bulunmakta. Söküldükten sonra ikinci bir alyanlarımız var. İki alyan vidamız daha. Bunlar da mekanizmanın yine aşağıdan sabitlenerek hareketini tamamen kesmekte ve sabit hale getirmekte. Yine bu vidaları da gevşettikten sonra artık el kundağımız tamamen sökülebilir bir hale geliyor. Ve altındaki çalışma sistemine artık rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Çok hafifçe bir iteklemeyle zaten kundağı yerinden ayırabiliyorsunuz. Bu kundağın yapımı esnasında dikkat edilmiş ve güzel ayrıntılarından biri de özellikle kundağın hali hazırda diğer rayla birleşeceği yerdeki şu pay bu kundağın tam olarak oturmasını sağlamakta. Gördüğünüz gibi alt kısmında vidalarla sıkıldıktan sonra oturmasına mütakiben artık herhangi bir sallantı söz konusu değil. El kundağımızı söktükten sonra yine aynı şekilde ön tarafta da boşluğu almak için iç kısma vidalanmış bir halka şeklinde bir yuva açılmış. Bu da el kundağımızı sabitliyor. Evet. Mekanizmasına baktığımız zaman içerisinde klasik alışılmış orijinal yani ilk çıkan versiyonlarındaki gibi bir hava akım kanalının olmadığı ve piston sistem olduğu görülüyor. Az önce bahsetmiştik. İki tip versiyonu bulunmakta AR platformu tüfeklerinin. Biri normal olan versiyonu, diğeri ise pistonlu hale dönüştürülmüş olan versiyonu. İnternetten de bakabilirsiniz. Üreticilerin de bu konuda yaptığı açıklamalar var. Normal AR platformunda kanal vasıtasıyla mekanizması hareket ettirilen başlıkların ve üst kısmının da bu tür pistonlu mekanizmaya dönüştürülmesi için setler satılmakta. İkisinin arasındaki fark ne? Öncelikli olarak bir pistonumuzu sökelim. Bir taraftan sökerken bir taraftan da anlatalım. Pistonumuzu sabitleyen yine alyan vasıtasıyla açılacak bir tane vidamız bulunmakta. Mekanizmayı ilk söktüğünüz zaman mekanizmanın üstünde bu hareket milimiz. Kanalın içerisinde şuradan gösterirsek şu kısmı görüyorsunuz. Bu hareket milimiz. Pistonun içerideki hareketiyle beraber bu hareket mili içeriden hareket ederek mekanizmamızın tam olarak şu kısmına dek gelen bir mil bu. Mekanizmamızı ileriye geri hareket etmesini sağlıyor. Yani şu şekilde mekanizmanın ileri geri hareketini sağlayan milimiz bu. Piston kanalın içerisinde bu mili hareket ettiriyor ve mekanizmamız da ileri geri kasanın içerisinde hareket ediyor. İlk başta alyan takımımızla pistonumuzun sabitleyen kısmı sökelim. Vidamız tapa şeklinde dizayn edilmiş. Özellikle pistonun sabit şekilde kalmasını sağlayacak şekilde dizayn edilmiş. Pistonu çıkartırken mili hafifçe vurmanızla zaten piston kurtularak çıkacak. Hareketimizi sağlayan pistonumuz bu. Hareket milimizi de çıkarttıktan sonra tüfeğimiz tam olarak
temizlenmiş ve bakıma hazır halde. Gördüğünüz gibi piston yuvası da boşaltıldığı için bunu da yine ufak harbilerle içerisinde biriken pislikler engellenebilir, temizlenebilir. Şimdi gelelim pistonla diğeri arasındaki, yani kanallı tahliye arasındaki farka. AR platformunun ilk üretildiği zamanlarda en çok şikayet edilen hususlarından biri, ateş esnasında piston bulunmayan sistemlerde buradaki kanalın mekanizmayı hareket ettirmesi prensibiyle üretilmiş olan tüfeklerde atış esnasında barut gazı ile beraber çıkan isin ve patlamamış barut gazının veya mühimmatın içerisindeki çeşitli parçacıkların bu kanal vasıtasıyla mekanizmanın içine dolması ve bu şekilde mekanizmanın kirlenilmesi şikayetlerden birincisiymiş. İkinci olarak yine bu şekilde ateşlenmelerde piston olmadığı için mevcut olan barut gazı ve ısının tamamen bu kanallardan geçerek içerideki mekanizmanın üstüne tamamen etki etmesi, nüfuz etmesi sebebiyle parçalardaki aşınmanın biraz daha fazla olduğu fark edilmiş. Ve bunun üzerine daha önce başka silah sistemlerinde uygulanmış olan piston sistemine geçilmiş. Bu piston sistemine geçilmesiyle birlikte atış gazından sonra mevcut olan pistonun, şu şekilde gösterelim, kanala montesi bu şekilde. Piston içerisine dolan gaz vasıtasıyla şuradaki kanaldan ateşlemeyle çıkan barut gazı yukarıdaki pistonun ön kısmına dolarak bu pistonun hareketini sağlamakta. Bu piston hareket ettiğinde mevcut olan mili hareket ettirmekte. Bu mil de mekanizmayı hareket ettirmekte. Yani sistemin X-ray ile gösteremeyeceğimiz için elimizle çalışma prensibini kabaca gösterirsek, ateş edildiği esnada piston milde mekanizmayı geri ileri itekleyerek çalışmasını sağlamakta. Şu şekilde yapılmış bir mekanizmanın en büyük avantajı ise piston hareket ettiği yuvanın içerisini tam kapattığı için barut gazı, pislik ve ısı pistonun ön kısmında kalmakta ve arka kısmında ne mekanizmaya ne de tüfeğin iç kısmına herhangi bir parçacık gelmemekte. O yüzden pistonlu sistem yakın zamanda AR platformlarında da sıkça kullanılan bir sistem olmuş. Şahsi kanaatime göre özellikle av fişeği mühimmatlarındaki barutun fazla olması, yanıcılığının yivli silah mühimmatıyla aynı olmaması ve kirlenmenin daha fazla olma ihtimali nedeniyle bu isabetli bir tercih olmuş. Zaten birazdan deneyeceğimiz testlerde de isabetli tercihin ne kadar olup olmadığı hususu da açıkça ortaya çıkacak. Bununla alakalı olarak sadece yadırganan bir durum var. Herkesin şikayet ettiği piston ve gaz kanal sistemi ile alakalı olarak. Yadırganan sistemse şu, şikayet ise şu: piston sisteminde mevcut olan gazın bir kanal vasıtasıyla mekanizmaya iletilmemesinden dolayı mevcut olan basıncın ilk toplanması esnasında tüfeğin nişanında sapmalar meydana gelebileceği, geri tepmesinin biraz daha fazla artabileceği hususunda bazı şikayetler iletilmiş. O konuyla alakalı da yine atışlarımız esnasında biz şahsi değerlendirmemizi sunacağız. Evet, sökümden sonra temizliğimizi, bunları görmüyorsunuz tabi ama biz normalde yine de atıştan önce temizliğimizi yaptık. Piston mekanizması artı çalışma mekanizması ve iç kızakla alakalı her türlü temizliğimizi yaptık. Monte ederken pistonun giriş şeklini unutmayın. Yani olur da sökerseniz şayet pistonu ters şekilde sokmayın. Bu şekilde soktuğunuz zaman tahliyeden gelen özellikle gaz olması gereken sıkıştırma odası, yani şu şekilde bir sıkıştırma odası bulamayacağı için ters monte ettiğinizde tüfeğin çalışmamasına ve çok ciddi arızalar yapmasına neden olabilir. Pistonumuzu düz olan kısmı aşağı, ince olan kısmı yukarı gelecek şekilde mekanizmanın içerisine oturtuyoruz. Daha sonra piston sabitleyen tıpamızı yivine yavaşça oturtarak sıkıştırıyoruz. Özellikle tüfeklerinizi söküp taktıktan sonra basınçla çalışan mekanizmaların tam olarak sıkıştırıldığından mutlaka emin olun. Çünkü çalışma prensibi olarak gazın tam olarak mekanizma içerisinde hareket etmesi ve mekanizma içerisinde kalması prensibine göre üretilmiş tüfekler, eğer ki bu gaz herhangi bir yerden kaçak yaparsa çalışmamasına neden olacaktır. El kundağı ile alakalı şunu söylemekte fayda var. El kundağı daha narin yapılamaz mıydı gibisinden aklınıza bir soru gelebilir. Şöyle gösterelim. Normalinde tüfeğimizin şu şekilde gösterirseniz
görürseniz daha doğrusu. Üst kısım tam mekanizmanınla aşağı yukarı aynı genişlikte ama yan kısımlarda birazcık havalandırma kanalları bulunmakta. Bu niye yapılmış? Daha narin yapılamaz mıydı? Sorusunun cevabı ise ister istemez 12 kalibre tüfekle çalışacak olan bir sistemden bahsediyoruz ve aşırı derecede ısınmaya meyilli olan bir sistem. Haliyle bu ısınmaya meyilli olan sistem buradaki kanallar ne kadar geniş olursa elinizi daha az ısıya aktarıp olası bir işte yanma veya rahatsızlanma gibi durumların önüne geçecektir. El kundağımızı monte ettikten sonra tam olarak yerine oturttuğumuzda bizim mesela benim kendi adıma hoşuma giden bir şey bakınız birbirine oturan mekanizma arasında fark hiç yok denecek kadar az. Yani öyle bir şekilde ayarlanmış ki kundağa oturttuğunuz zaman sanki tek parça üzerinde ray varmış izlenim uyandırıyor. Yine monte ederken sökmüş olduğumuz iki alyanı yuvalarına oturtarak sıkıştırıyoruz. Bu alyanları da sıkarken dikkatli olmakta fayda var. Yani özellikle çift taraflı sıkma ikili vidalarda çok önemli. Çünkü birini sıktığınız zaman öteki mutlaka gevşiyor. Yani kademeli olarak iki vidayı da sırayla sıkarsanız en iyi şekilde sabitlemiş olacaksınız. Monte ettikten sonra rayı üst taraftaki esas sabitleme olan yuvarlak olan somunumuza geliyor sıra. Alttan ve üstten sabitlenecek şekilde bunu oturtuyoruz. İç kısmı düz yüzeye sahip, dış kısmı modelli olarak yapılmış. Tam üste gelecek şekilde oturttuktan sonra sökerkenki bahsettiğimiz koşullara dikkat ederek sırayla sıkıştırma yapıyoruz. Yani diyelim ki 1, 2, 3 tur bundan sıkıştırdıysak yine aynı şekilde 1, 2, 3 tur bundan sıkıştırıyoruz. Yine sırayla sıkıştırarak monte ederken şu şekilde yan veyahut da bu şekilde yan değil de tam dik olarak kızağın üstüne sabitlemeniz daha iyi tutmasını sağlıyor. Yine aynı şekilde çift taraflı olarak monte ederek sıkıştırarak el kundağımızı sabitliyoruz. Evet arkadaşlar, monte ederken unutmamamız gereken şey önce içerisindeki kılavuzlardan yan taraftaki tırnaklardan mekanizmanın içerisine kurma kolunu oturtmak. Bu haldeyken özellikle piston mili şuradaki hareket yatağına oturmak zorunda. Eğer hareket yatağından geride kalırsa söktükten sonra şu aradaki mesafe yüzünden iğnenin en son vuruş noktasında fişeye temas etmesi gerekirken bakınız şu mesafe yüzünden içine oturmamasından kaynaklanan fişeğiniz ateş almayacaktır. Mekanizmayı monte ederken buna özellikle dikkat edin. Şimdi bu şekilde mekanizmasını monte edelim. Şöyle tekrar göstereyim. Zaten hani kızağın içerisinde normalde kurma kolunun içerisinde de milin oturacağı yuva var. Şu şekilde yaptığınız zaman mekanizmayı oturturken bakın gördüğünüz gibi tam olarak mekanizma hareket milinin içerisine oturacak. Bu şekilde iteklediğiniz zaman ikisini beraber itekleyerek mekanizmayı kapatıyorsunuz gördüğünüz gibi. Mekanizmada şuradaki boşluğun olmaması lazım gördüğünüz gibi. Yani tam olarak fişeyi alıp patlatacak şekilde yaslaması lazım. Yakın plan çekimle bir kez daha gösterelim istedim. Silahın dipçiği tam olarak açılırken 110 santimetre. Silahın dipçiği 5 ayar kademeli ayarlanabilir. Boyunuza göre, atış zevkinize göre. Tamamen kapalı iken 103 santimetre. Emniyet mekanizması iki taraftan da çalışıyor. Buradaki emniyet mekanizmasının farkı silah mekanizması boştayken, tetik düşmüş iken emniyet kapatılmıyor. Bakın şimdi. Şu anda emniyet kapatılmıyor. Silah kurulduğu zaman
emniyet kapatılabiliyor. Biz nişangahları da taktık. Şarjörü daha önce söylemiştik. 5 fişek kapasiteli ve tamamen komple metal. Çıkaralım. Evet, komple metal. Namlunun 3 tarafında namlu sabitleme ayar vidası. Alev gizlerinizin hangi kademede durmasını istiyorsanız o kademeye getirip bu vidayla sıkıştırarak alev gizlerinizi sabitlemiş oluyorsunuz. Silahın toplam ağırlığı boş haliyle 4 kilogram. Ve atışlar başlasın. Öncelikle silahımızın değişik gramajlarda ve farklı markalardaki fişeklerle çalışmalarını bir kontrol edeceğiz. Tek kurşun, 9'lu, farklı gramdaki saçma fişekleri. Normalde bu taktik şarjörlü av tüfeği olarak geçtiği için aslında tek kurşun ve 9'lu atışları ağırlıklı olacak ama eminim diğer atışlar da merak edileceğinden dolayı farklı gramajlardaki fişeklerle de atış yapacağız. Değişik gramajlardaki fişeklerle atışlara başlıyoruz. İlk olarak Özkursa'nın 24 gramı. ...24 gram sorunsuz. İkinci olarak Jet 28 gram. Şarjörümüz 28 gram dolu. Keyfine diyecek yok. Özkursan 30 gram. Güzel. Özkursan 32 gram. Şeffaf fişeklerden. Jet 34 gram. Sıkıntı yok. Buyurun efendim. Züber 36 gram. Şahane. Dostlar, ilk önce namlu çıkış hızlarını bir kontrol edelim. İlk önce olmadı ama olsun. Benim sıklıkla kullandığım Yaf Spitzlak, nispeten hafif, silahı çok fazla yormayan ama plastik olarak bazen sıkıntı çıkarabilen bir kurşun. ...1430 FPS. 1431 FPS. 1383 FPS. 1400 FPS'nin üzerinde namlu boyu 51 santim olan bir silah için zor. Diğer kurşuna geçelim. Namlu çıkış hızında ikinci çeşit kurşun. Jet Balastar. Yaf'a göre biraz daha ağır. Son atış. 1367 FPS. Arkadaşlar, mesafe testlerini yapalım. Dediğim gibi bununla çok fazla saçma atacağınızı düşünmüyorum ama illaki saçma dağılımını da merak eden arkadaşlarımız mutlaka olacaktır. Onun için bir kontrol edelim. 50 metre ve 25 metrede saçmalarla atışlar nasıl olacak? Mesafeyi bir doğrulayalım. Şu anda tam olarak 50 metre. Şu an kullandığımız Jet'in 32 gram 2 numara fişeği. ...50 metre atışı.
Hemen silahımızı boşaltıp şimdi bir mesafeye göre gidelim. Bakalım durum nedir? Efendim 50 metreden mobil şoku olmayan sabit şoklu normal taktik bir av tüfeğiyle 2 numara saçmayla atış yaptığımız zaman hedefin geneli ve vuruşları burada. Şimdi vuruşlarını işaretleyeyim. 25 metreden ve 10 metreden bir kez daha kontrol edelim. Yakın plandan bir daha alalım biraderim. Atışlar yakın plandan genel olarak 1 metreye yaklaşık 50 santim ortalama. Hedefimizde dağılım bu şekilde. Daha yakın bir mesafeye geçtik. Daha önceki atışlarımızda söylemiştik. Yakından uzağa doğru geçsek saçmada zaten uzak mesafeden kaç atış, kaç vuruş yaptığımızı göremeyeceğiz. Onun için 50'den 25'e indik. Mesafeyi doğruluyorum. 25 metre. Yine jet 32 gram 2 numara fişek. Silahımızı boşaltalım. Ve kontrolünü yapalım. ...25 metrede gördüğünüz gibi... ...hedefin pek bir kaçma imkanı yok. Oldukça güzel taramış. Bunu çok fazla işaretlemeyeceğim. Hedefin genelini görüyorsunuz. Peki... ...32 gram... ...2 numara saçmayla... ...10 metreden atış yaptığımızda... ...bu hedefin hali ne olur? Bakalım. Şimdi de 10 metreden atış yapacağız. Bunu göstermemin sebebi bu silahlar hobi için, keyif için, atış için yapılacak olsa da içerisine hani kuş fişeği denilen saçma fişekleri konulmuş olsa da özellikle yakın mesafelerden ne kadar tahrip edici etkisi olabileceğini size bir nebze olsun hatırlatmak. Silahlara dikkat edin, güvenli atışlar. Ama vazgeçtim. Biraderim buyur. Bu keyfi sana veriyorum. 3 fişek. 3 fişek derken 3 arka arkaya mı? Evet efendim. Namluda fişek yok. Buyurun efendim. 3 fişek sizindir. Şahane. Silahı emniyet alalım. Ve Çok zevkliymiş yahu. elbette. Bakalım yakın mesafede ne gibi bir etki oluşturur. Dostlar kameradan görünüyor mu bilmiyorum ama biz kağıdın artık arkasını görebilecek hale geldik. 5 köşe teşkili. 2 köşe, 3 köşe, 3 köşe, 3 köşe, 5 köşe. Yani silahlarınızı dikkatli kullanın arkadaşlar. Keyfiniz acıya dönüşmesin. Yakın mesafelerde özellikle çok dikkat etmek lazım. Diğer testlerimize geçelim. Bence de geçelim. Yine daha önceki atışlarımızda olduğu gibi bu sefer de 9'lu atışları tersten başlıyoruz 10 metre. Kullandığımız Özkürsan Buckshot 34 gram. Silahı emniyete alalım. Gidip bakalım. Dostlar gördüğünüz gibi 9'lu atışında 10 metrede neredeyse dağılma olmadan toplu halde bir hedefe vuruş söz konusu. Onun içindir ki genelde savunma tipi atışlarda ev içinde yakın mesafelerde 9'luyu daha çok tercih ediyorlar. Şu şekilde toplanmış durumda.
Şimdi ben bunları işaretleyeyim yine. 25 metreye gidelim. 50 metrede çok ümitli değilim. Çünkü biraz fazla dağılır. Ama 50 metreyi de deneyeceğiz tabii ki. 10 metredeki durum budur. 25 metreyi bir önceki atışımızda işaretlemiştik. Bir daha ölçmeyeyim diyorum. 25 metreden yine 9'da atışı. Evet, bakalım. İyi yandık yalnız ha. Görüldüğü gibi sadece 15 metrelik bir farkla bu 9'lu buckshot atışlarında dağılım oldukça fazla fark ediyor. İlk atışımız şu alanda toplanmışken atışımız bu kısma dağıldı. 8 tanesi hedefte, bir tanesi nerede bilmiyorum. Özür. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'u da hedefte. Evet, 25 metrede de 9'u da büyük hedefin içerisinde. Bunları da işaretleyelim. Bakalım 50 metrede ne olacak. Yakın plan çekim 10 metre ve 25 metre. Hatta buraya kadar. Ve 50 metreden 9'lu atışı. 50 metrede hedefe isabet olacak mı? Kaç tanesi isabet edecek? Hedefin etrafından oldukça toz kalktı. Kontrol edelim. 50 metreden ikinci kameramızda da gördünüz. Epeyce bir hedefin etrafından toz kalktı. Koskoca hedefte iki yerde isabet söz konusu. Sadece burada ve burada. Diğerleri hedefin etrafına dağılmış şekilde. Bir atış daha yapacağız. Yine saçmada gösterdiğimiz gibi yakın mesafede arka arkasına atılan 9'lunun nasıl olduğunu biraderim bir göstersin. Hedefte de ikinci kameramız var. İşte bu yüzden yakın mesafede savunmada yivsiz tüfekler oldukça etkili. Hedefe bakalım. Önce şunu kapatayım. Buyurun efendim, hedef. Evet, 9'lular neredeyse toplu girmiş. Hatta tapalar bile hedefte hatır sayılır zarar oluşturmuş. Gördüğünüz gibi zaten çok kısa aralıklarla yani normal yivli silahtaki 3 köşe teşkilini hakikaten 9'lu yakın mesafede hedefin üstünde yapmış. Yani toplasanız şöyle bir karışlık bir dairenin içerisinde tamamı var. Demek ki neymiş? Kısa mesafelerde 9'luymuş. Arkadaşlar yorulduk. Rüzgar yine bizimle beraber ama çok değil. Ama hava sıcaklığı 34 derece. Gölgemiz yok. Yine de bir mola verelim. Sizlerle beraber olacağız tekrar. Bronzlaştık. Fişeyi şarjöre koyarken dikkat edeceğiniz bir husus. Şarjöre koydunuz. Bakın. Şu şekilde fişek kalmayacak. Kalırsa o zaman silahınız tutukluk yapar. Fişeyi arkaya oturtun. Koydunuz. Böyle değil. Şu şekilde iteleyin.
5 mi oldu? Evet 5 olacak. Atalım. ...24 gramla devam. Şunu göstereyim. Takılmanın sebebi tüfek değil, fişek. Eğer fişekte plastiğinde problem olursa, mesela yaftaki bu parçalanma gibi, bundaki gibi, o zaman takılma yapabilir. Arkadaşlar, tek kurşun atışlarına geçiyoruz. Bu sefer farklı istikamette attığımızda mesafeyi tekrar bir doğrulayalım. İlk etapta 25 metreye bir atışları kontrol edeceğiz. Mesafe tam olarak 25 metre. Şu anda kullandığımız Yav Spitzlak. 5'er atış. Sağ hedef benim ama yerde. Sol hedef senin olsun. O zaman sol hedefe atayım, sağ hedefi birader halleder. Nişangahlarını taktıktan sonrasında herhangi bir sıfırlama falan yapmadık. Olduğu haliyle bıraktık. Bu şekilde atış yapalım. Hedefe isabetleri ne olacak bir kontrol edelim. Göbeğine 3. delik. Dediğim gibi fişeğin plastiği bozuk olursa oluyor. Fena değil gibi. Göbeğine muhtelif delikler açtım. Efendim öbür hedefi ben kaldırayım. Sıra biraderde. Şimdi sıra biraderde. Benimkinde fena sayılmaz. 25 metre. Bakalım durum ne olacak. Atış serbest. Üç köşe teşkil oldu. Azıcık aşağıdan o kadar. Dediğimiz gibi nişangahlarda herhangi bir sıfırlama falan yapmadık. Sadece atış kontrolü yapıyoruz. Mesafe 50 metre. Yine soldaki hedef benim, sağdaki kardeşim. Vallahi şahsen söyleyeyim, isabeti çok hoşuma gitti. Evet, silahını buldun nihayet. Bir ara depresyona girmek üzereydim. Bende mi problem var, silahların atışlarında mı diye ama sıradaki atıcı lütfen. Bunu ayarlamadan aynı hedef çekmek olmaz tabii. Efendim ayarlandı. Atış serbest. Güzel. Ben biraz dağınık yaptım ama idare edin artık. Ya müsaaden olursa ben bir de 75 metreyi denemek isterim kurşundan. Tabii ki, tabii ki. Hemen hedefi yeniliyorum. Tamam. Evet, 75 metre denemeleri. Şöyle hedefi de bir göstereyim. Düzlemsel alanda 75 metre bulamayınca yokuş yukarısından aşağısına doğru atmaya karar verdik. Şimdi ben açıyı ayarlayıp kameradan güvenlik için uzaklaşıyorum.
Evet, atıcımız yavaş yavaş geliyor yanımıza. Şimdi de birader 75 metreyi bir deneyecek. Bu sefer tek kurşunu değiştirdik. Yaf elimizde bitti. Jet Gualandi style'a geçtik. O pozisyonunu alsın. Kameraları ayarlayıp atış hattından ayrılıyorum. Kameralar çekime devam edecek. İkinci kamera, yani zoom kamerası da çalışıyor. Ateş serbest. Tahtayı vurdur. Mesafe hani uyduruk bir mesafe değil. 75 metre. Kardeşimin durduğu yer burası. Bakın hedefimiz ta burada. Dostlar, şimdi de havada trap plağı atışlarını deneyeceğiz. Bu sefer bir farklılık olsun. Hep kardeşime attırıyorum. Biraz fazla yoruyorum adamı. Acaba kendim atıp kendim vurabilecek miyim? Kullandığımız fişek yine Jet 32 gram 2 numara. Hazır mıyız? Hazırız. Bismillah. Demek ki kendim vuramıyormuşum. Tekrar. Yo, vuruyormuşum. İkinci fişeğim kalmamış. Bir iki atış daha yapalım. Evet. Bunda olmadı ya. Biraderim, istersen sana atı vereyim. Ben bir iki tane de ben deneyeyim bari. Tamamdır. Yo, vuruyormuşum. Geliyor. Yarım vurabilir misin? Dene. Attım. Vurabiliyor musun? Çeyrek vurabilir misin? Dene. Onu da vuruyormuş. O zaman sıkıntı yok. Tekrar geliyor. Gelsin. Olmadı. Kurşunum bitti. İleriye doğru atın bir de. Şöyle. Priz bir atar gibi. Peki. Birisi şöyle. Şöyle at. Hazır mıyız? Bir saniye. Şapkamız görüş açımızı kapatmasın bari. Tamam. Hızlı ve ileri doğru geliyor. Evet. İkincisi geliyor. Üçüncüsü geliyor. Ve dördüncüsü geliyor. Bir tane daha geliyor. Evet. Efendim, gayet güzel atışlar. O zaman şu son kalan 3 ağlar arkamızda. Niye süzdürüyoruz hedefi diye sorarsanız, hedef malum yataysal çizlemde daha da bir azalıyor görüşü. Evet. Ondan süzdürüyoruz, bir de öyle deneyelim kendimizi diye. Efendim, süzdürüyorum. Devam edin bakalım. Evet. Süzdürüyorum. Hedefiniz.
Şarjörde mermi bitti. Aa, hop. İki tane koyalım. Efendim gene süzdürüyorum. Süzdürün bakalım. Woohoo! Bu güzeldi. Silah emniyet alalım. Şarjör çıkar. Dostlar şimdi de ağır çekim çalışması. Bakalım nasıl bir netice elde edebileceğiz. İnşallah size güzel görüntüler vermek istiyorum. Önce kameranın ayarını tam bir yapabilirsem. Tam yerinde şu anda. Çok güzel. Efendim, atış serbest. Atış serbest efendim. İkinci şişe. Yuhu. Şimdi bir de 25 metreden atalım. Bir de onun çıkışlarını kontrol etmeye çalışalım. Silah emniyet. Söylememe gerek yok. Kardeşim zaten onları halleder. Tamamdır. Şimdi ikinci atış. 25 metreden. Tamam biraz sırtımızı görüyor olabilirsiniz ama ağır çekimde beklediğinizde değecek. Atış serbest. Umuyorum ağır çekimde yine namludan kurşunun çıkışını ve şişenin güzel patlama anlarını size gösterebileceğiz. Tek kurşunla vurduğumuz şişelerin ya da kalanlarının halleri. Bakınız kurşun tam ortadan girmiş. Öbür Ama tarafı çıkarken biraz eziyet etmiş. Yine aynı şekilde. Kurşunun paramparça. giriş noktası. Hatta basınçla kafasını bile dağıtmış. Gördüğünüz gibi giriş noktası. Bunda ikiye Bunda bölmüş. ince bir işçilik var. Tüfeği çok itinayla bir tarafından girip öbür tarafını yararak çıkmış. Efendim ikinci kameramızın kartı dolduğu için zoom kameramızı kullanamıyoruz. Valla testleri bitirmeden önce 75 metreden ben bir de 5 litrelik su şişesini denemek istiyorum. Atışlarda ıska geçebilirim. Mazur görün. Yine de bir kontrol edelim. Alıyor muyuz biraderim? Görünebildiği kadar artık. Tamam. Kabak çiçeği gibi ayırdın. Zoom'la bir gösterelim efendim. Silah güvenliği. Sanırım atış silahımı buldum sayılır. Mesafe 75 metre. Hedefimiz 5 litrelik su şişesi. Evet artık yerinde yerler esiyor. Arkadaşlar ses seviyelerini de ölçelim. O da aklımızda kalmasın. 3 tane fişek saçma dolu. 3 tane de tek kurşunla ölçeceğiz. Aralarında fark var mı kontrol edeceğiz. Atış. 121.2 desibel. Atış. Yine aynı şekilde. Atış. 121.1 desibel. Saçmayla bu şekilde
Bir de tek kurşunla kontrol edelim. Yanınızda mı efendim? Getiriyorum. Yok değil. Şimdi de tek kurşunla ses çıkışlarını bir kontrol ediyoruz. Atış. 122 desibel. 121 bekle. Atış. 121.9. Tek kurşunla saçma fişeği arasında XTR-12'de ciddi bir fark yok. Yine 120 desibel sınır eşik, ani işitme kaybı eşiğidir. Bu nedenle atışlarınızı yaparken bu şekilde ya da silikon kulaklık, mutlaka kulaklık kullanmanızı tavsiye ederim. Bir diğer testimiz tetik sertliği ölçümü. Şarjör boş. Mekanizmayı kontrol ediyoruz tekrar. Ölçüm cihazımızı ayarlayalım. Kilograma çevirelim. ...3600 gram. ...3130 gram. Ve 3500 gram. Aşağı yukarı 3500 civarında tetik ağırlığı var. Evet efendim. Geldik bir test videomuzun daha sonuna. Arkadaşlar fuarda gezen ve XTR'yi eline alma şansına sahip olan arkadaşlar zaten kibarlığının ve yapısının farkına varmıştır. Yetkililerin bilgi verdiği gibi AR platformunda üretilen, orijinal AR platformunda üretilen 12 kalibre ilk silah ve en güzel silahlardan bir tanesi. Testlerimizde 24 gramdan 36 grama kadar fişekler attık. Fişeklerde herhangi bir sorun çıkmadı. Tek kurşun fişeklerinde özellikle fişeğin plastiğinde parçalanma olursa takılmalar olabiliyor. Şarjöre koyulma şeklini gösterdik. Ona dikkat etmekte fayda var. Ama bunun dışında sanki silah bana ayarlı olarak gelmiş gibi. Gördüğünüz gibi 75 metre atışlarında da gayet başarılıydı. Silahın kullanımı, zarifliği, yapısı benim çok hoşuma gitti. Zaten elinize aldığınızdaki his diğerlerine pek benzemiyor. Açık söyleyeyim. Onun için bu silah güzel. Kullanım olarak keyifli. Tercih edecek olan arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun diyorum. Mekanizmayı tabiri caizse en ince ayrıntılarına kadar, en ufak hücrelerine kadar ayırmış olan biraderim inceledi. O da kendi görüşlerini sunsun. Arkadaşlar daha önce de hep kendi adıma, kendi fikrim olarak belirttiğim bir şey vardı. Orijinaline ne kadar yakın üretilip başarılı olursa tüfek benim için o kadar güzel. Tüfek tercihlerimde de hep bunu özellikle baz alarak yapıyorum. Tüfeği zaten mekanizmasının en ince hattına kadar söktük. Birebir de malzeme kalitesinin neredeyse tamamı el yordamıyla diyelim. Elimizde böyle kimyasal analiz yapacak veya mekaniğini analiz edecek bir şeyimiz yok, aparatımız yok ama el yordamı ve diğer silahlarla karşılaştığımızda mekanizması, çalışma prensibi oldukça güzel. Hatta şimdi hiç temizlemedik. Onu da bir bakalım. Mekanizmada piston esnasında bahsettiğimiz size kirlenme acaba ne kadar oldu diye. Ne kadar attık birader fişek? Yaklaşık 300 kadar. Bakın. İçerisinde bir şey yok, görünmüyor. Fişek yatağı. Namlu yatağı. Ve bahsettiğimiz pistonun normal bir gaz borusu yardımıyla mekanizmaya dolmasıyla piston arasındaki fark bu. Gördüğünüz gibi yani elle muayene yapıyoruz tabi. Birebir de bir kontrol ettiğimiz bir şey yok. Bu namlunun içine kadar parmağımızı soktuğumuzda oluşan kir tabakası. Bahsettiğimiz piston burada UTAŞ firmasını bu konuda tebrik etmek lazım. İsabetli bir karar olmuş. Özellikle 12 kalibrenin kendi adıma kullandığım silahların birçoğunda her atıştan sonra birader de aynı şekilde aşırı derecede temizlemeye ihtiyaç duyulmasına karşın mekanizmadaki ince işçilik kendisini belli etmiş. Üreticilere tebrik ediyorum. Bundan sonra alacak arkadaşlara da keyifli atışlar diliyoruz.
Son zamanlarda şarjörlü tüfeklerde oldukça farklı modeller çıkmaya başladı. Her birinin kendine göre güzellikleri, özellikleri, avantajları, kullanım keyifleri var. Ve Türk silah sanayisinin bu şekilde gelişmiş olmasından, bu şekilde güzel ürünler ortaya çıkarabilmesinden ben şahsım adına gurur duyuyorum. Bu silahlarımız aynı zamanda yurt dışında da satılıyor. Pek çok silahın yurt dışına satışları olduğunu bizzat şahsen biliyorum. Silah sanayimizi gerçekten Türk silah sanayisiyle gurur duyuyorum. Bu kadar daha ne diyeyim? Yani diyeceğimiz bir şey yok. Burada şunu da belirtmek isteriz. Ne birader ne de ben herhangi bir silah fabrikasının satış elemanı değiliz. Yani Üreticiden bize şeyimiz yok yani. Nasıl diyelim, bir karımız yok. Bizim kendi adımıza aldığımız bir şey yok. Bizim tek amacımız var. İkimizin de birader başlattı bu işi. Ben genellikle hep arkasındaydım kameranın. Onun zoruyla önüne geçtim. Sadece şunu söylemek istiyoruz. Bir silah bizim hoşumuza gitti ve özelliklerini biz hoşumuza gittiği için söylüyoruz diye o silahla bir bağlantımız olduğu manasına gelmesin. İyi yapılan her şeyi, özellikle altında Türk üreticisinin imzası olan her şeyi ben kendim adına zevkle kullanırım. Markası her ne olursa olsun ve gurur duyarım. Aynı şekilde aynen. İkimiz de Emeğe aynı saygı görüşteyiz. duyan herkese biz de saygı duyarız. Emeğe saygı duyan herkese elimizden geldiğince desteklemeye çalışırız. Maksadımız bu hobiye gönül veren bütün arkadaşların doğru şekilde bilgilenmesini sağlaması, farklı ürünlerin farklı özelliklerini gösterilebilmesini sağlanması. Bundan dolayı bu videoları hazırlıyoruz. İnşallah ileride daha güzel videolarla da karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızdan desteklerinizi esirgemeyin. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.